Güncel tariflerden herkese merhaba canlar. Öyle bir tarifle geldim ki hem yaptığım hamura verdiğim bu şekil hem de tadına bayılacağınız bir poğaça tarifi. Benim vereceğim tarifimle yapacağınız bu poğaçalar fırından çıktığı gibi %100 garanti veriyorum bitecek. Adı labneli ıspanaklı yeşilin poğaçası. Adında ıspanak geçse de inanın zerre tadını, o topraksı kokusunu asla almayacaksınız. %100 garanti veriyorum, fırından çıktığı gibi bitecek. Hadi o zaman başlayalım. 300 gram ıspanağa ihtiyacımız var ve saplarından böyle ayrılmış. Sadece bize yaprakları lazım ve bu yapraklardaki az önce gösterdiğim arasındaki damarlar var ya, onları da ayıklayalım ki arkadaşlar hamurumuzda hiçbir pürüz kalmasın. Sadece bize rengi lazım. Yarım su bardağın içine hemen ıspanaklarımızı şöyle güzelce böyle parçalara bölelim ve tencerenin içine koyalım. Yaklaşık 1 dakikaya yakın arkadaşlar. Belki 1 dakika bile sürmez. Ispanakların ölmesini bekleyeceğiz. Öldükten sonra hemen ıspanakları sıcakken püre haline getireceğiz. Dikkat edelim burada da arkadaşlar, çok haşlarsak ıspanağın rengi solabilir. Bize sarı renk kalır. Öyle olmasını istemiyoruz. Onun için çok öldürmedim ben. Hani suyun içinde haşlamadım. Zaten yumuşayınca çok kolay bir şekilde böyle püre haline geliyor. İşte bu topraksı kokusu var ya, işte bu topraksı kokusu da bu buharla beraber uçup gidiyor arkadaşlar. Bize kalan ise sadece bu güzel yeşil rengi ve böyle vitamini içinde kalmış oluyor arkadaşlar. Burada toplamda ben 1 su bardağı kadar püre elde ettim. Yani bu ayarlanmış bir şey değil aslında ama benim üzerimdeki de burada yeşil ve oradaki de çiçekteki yapraklar da yeşil. Ama bakar mısınız? Burada bir sürü yeşil ton var ama şu çıkan renge bakar mısınız? Koyu bir yeşil. Harika bir püremiz oldu arkadaşlar ve hemen kabımızın içine ılık süt, yani 1 çay bardağı kadar ılık sütümüzü, 1 çay bardağı sıvı yağımızı ve hemen ocağın üstüne koyduğum, böyle hafiften erimeye başlayıp da altını söndürdüğüm 100 gram kadar tereyağımı da içine koyduğum 1 su bardağı püremi de koydum ve 1 yemek kaşığı kalmıştı ya tencerenin dibinde, onu da ilave ettim püreyi ve daha sonra blenderdan geçirdim. İyice birbirine karışması için arkadaşlar, rengin, sıvıların birbirine iyice karışması için ne kadar karıştırdım, bakın hiç kesmeden çektim videoyu burada. İşte bu kadar bir süre karıştırdım arkadaşlar. Daha sonra içine oda sıcaklığında olan yumurtamızı kırdım ve 1 silme tatlı kaşığı tuzu ilave ettim. 2 yemek kaşığı da şekeri ilave ettim ve şöyle bir hafiften karıştırdım. Böyle birbirine yesinler diye arkadaşlar, geçsin hepsi birbirine. Ve daha sonra 4 su bardağı kadar unu ilave ettim. Üzerine de 1,5 paket kabartma tozunu ekledim ve şöyle spatula ile önce bir karıştırdım. Şöyle baktım. Şimdi böyle önce spatula ile karıştırdım ki bir bakayım ne kadar un istiyor diye. Birdenbire unumuzu dökmeyeceğiz. Ara ara böyle 2-3 defa da dökerek şöyle yumuşacık, pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle yumuşacık bir hamurumuz var arkadaşlar. Bakın ben böyle sıkarken, size gösterirken alttan da böyle akmaya başlıyor. Yani bu kadar işte yumuşacık, güzel bir hamur elde etmiş olduk. Mayalı hamur olmadığı için de böyle uzun bir bekletme sürecine gerek yok arkadaşlar. Şöyle hamur kendine gelsin diye 5 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Ve hamurumuzdan küçük parçalar, böyle cevizden biraz daha böyle büyük bezeler haline getirip yuvarlamaya başladım ve siz de o sırada lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Ve benim bu hazırladığım tarifi mutlaka denemenizi isterim arkadaşlar. İnanın ıspanak kokusu, çok ciddi olarak söylüyorum, gelmiyor ve pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz ve bu renk o kadar güzel oldu ki anlatamam size. Yaptığım bu yöntemle de rengini koruyabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi küçük bezeler haline getirdim, bitirdim. 200 gram kadar da böyle labne peynirini aldım. Şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra sıkma torbasının içine koydum ki böyle her tarafa bulaşmasın peynir diye. Kaşıkla koyması biraz zor olabilir içine. Daha temiz çalışmak için de sıkma torbasıyla beraber şöyle önce bir beze aldım arkadaşlar. Şöyle rulo yardımıyla da açtım. Elinizle de açabilirsiniz. Ama elinizle açarsanız hamur çok yumuşak olduğu için, ben bir de şimdi mermerin üzerinde yapıyorum arkadaşlar. Taşın üzerinde yapıyorum. Böyle
hani yırtılmalar olabilir arkadaşlar. Onun için böyle küçük bir rulo varsa ya da küçük bir oklavanız varsa onunla hafiften açabilirsiniz. Ve daha sonra içine sıktığım bu labne peynirinden de hemen şu kenarlarını güzelce bir kapatın arkadaşlar, bastırarak. Hemen şöyle ön taraftan şöyle kapattığınız yer var ya, onun üzerine şöyle çevirerek, yani kapattığınız yer hamurun altında kalsın arkadaşlar. Labne peynir yapmak biraz tehlikelidir ama inanın bu benim yaptığım yöntemle yaparsanız hiçbir akma olmayacaktır. Yani nasıl desem, çok bakın, şöyle üstüne kapatın arkadaşlar. Şöyle kenarlarında bükün. Hemen uç kısımlarından da şöyle sıkın. Hatta şöyle biraz tekleyince arkadaşlar daha böyle sıkışıyor. Bakın işte böyle. Bu neye benziyor? Bu at nalına benzedi değil mi? Evet, at nalına. Bir de ben şöyle şekil yaptım arkadaşlar. Çatalla böyle ayak kısımlarına, uç kısımlarına böyle bastırdım ve böyle ayak ayak durdu. Biraz da böyle canavar gibi de oldu gibi geldi sanki bana da. Yani güzel oldu, güzel bir model oldu. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka yapın. Tekrar söylüyorum, gerçekten bayılacaksınız benim bu tarifime. İnanın hiç ıspanak kokusu gelmiyor. Ispanaktan biliyorsunuz herkes çok rahatsız olur kokusundan. İnanın harika bir tadı oldu. Şu anda bile o kadar güzel kokular geliyor ki hamurdan. Ve şöyle hepsine şekil verdikten sonra arkadaşlar fırça yardımıyla üzerlerine yumurta akı sürdüm. Bu yumurta akı niye çok demeyin böyle. Bir önceki hamur işinden kalmıştı. Ben de değerlendirmek için. Yani bugün onu kullanıyorum. Ve üzerine haşhaş, böyle renkli mavi haşhaştan da böyle bir şekil olsun diye orta kısımlarına böyle koydum arkadaşlar. İnşallah bu şekli de beğenmişsinizdir. Ve daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında ne kadar 20 dakika kadar durdurdum arkadaşlar. 20 dakika kadar bana yeterli geldi. Yumuşacık pasta kıvamında bir poğaça elde etmiş oldum ben. Kıvamıyla, şekliyle, her şeyle dört dörtlük %100 puan verdiğim bir poğaça tarifi oldu. Yani adı ıspanaklı nableli yeşilin poğaçası ama inanın ıspanakla dediğim gibi alakası yok arkadaşlar. Mutlaka benim bu tarifimle denemenizi gerçekten çok isterim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Beni yalnız bırakmayıp buraya kadar da izleyen arkadaşlara ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, afiyette kalın efendim.